Bu şekilde şeyimizi alıyorum. Daha sonra geriye kalanını sıyırırım. Ve şöyle alıyorum hamurumuzu. Her yerine şöyle gezdiriyorum bakın. Yavaş yavaş, acelemiz yok. Bakın şöyle karıştırıyorum. Ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Böyle yavaş yavaş, çok hızlı değil. Hem kolay, hem lezzetli, hem de çok güzel bir çorbamız olacak. Böyle gezdirerek yapıyorum ki topaklar üst üste düşerek büyük büyük olmasın diye. Bakın yine bir daha karıştıracağım. Göreceksiniz, bakın hiç topak topak oldu mu? Tane tane oldu. Sevgili dostlar, bugün size harika bir çorba yapacağım. Oruç tutuyorum ya, hep çorba düşünüyorum dostlar. Başka bir şey düşünemiyorum. Onun için 6 tane 7 tane şeyim var. Mantarım var. 3 tane havucum var. Biraz da ıspanağımızın sapı var. Yıkadım, doğradım, hazırladım. Şimdi bunların hepsini doğrayarak harika bir çorba yapacağım. Bakın bir tane tavuk suyum var. Ondan sonra çiçek yağım var. Ve şimdi bunlarla şöyle kenara koyarak başlayalım bakalım. Şöyle, herkes benden tarafa doğru keser. Sen kendinden tarafa kesiyor. Şöyle biraz küp doğrayacağım dostlar. Bu şekilde. Şöyle biraz küp doğrayacağım ki zaten bunlar piştiğinde de küçük küçük kalıyor dostlar. Bakın dostlar, yağımızı tenceremize koydum ve altını açtım. Bu orada yağımız iyice kızarana kadar ben mantarlarımızı doğramaya devam ediyorum. Mantarlarımız az sulanır. İyi ısınırsa yani. Evet, yani yağımız iyice yansın ki mantarlarımız birden cus ettiğinde fazla sulanmaz. Isınmamış bence. Demiştim ısınmamıştır diye, yani sen beni adam yerine koymuyorsun ha. Kız niye koymuyorum, ha işte ısınmış bak. Ama biraz daha beklememiz gerekiyor. Çünkü patlıyor. Evet. Bari babamın hayrına bir kaşık vereyim de kaçtı. Şimdi de şeylerimizi böyle ince ince doğrayalım. Şef bıçağım varken onunla niye savaştığını öğrenebilir miyim? Şef bıçağını makineye koydum. Bu da güzel kesiyor. Onun için. Peki. Mantarımız güzel suyunu çekti, kavruldu. Şimdi de biraz da havuçlarını şöyle soteleyelim. Havuçların sarısı çıkana kadar çevirdim. Şimdi de dostlar, ben parayla almadığım için bunu Kadirli'den getirdiğim için tartısını bilmiyorum. Şöyle yarısını koyacağım. Sizler mesela 1 kilo ıspanak aldıysanız uçlarını börek, böyle baş tarafında harika, gerçekten güzel, lezzetli bir çorba yapabilirsiniz. Şimdi şeyini de koyuyorum bakın. Tavuk suyumuzu da koyuyorum. Üzerine de sıcak suyu ekliyorum.
da ekliyoruz şimdi. Evet, suyunu ekleyeceğim. Ağzını kapatacağım. Kaynayana kadar yani böyle biraz pişecek. O arada da biz hamurunu hazırlayalım dostlar. Evet. Çok güzel bir tencere. Şimdi dostlar bakın bir tane yumurtamızı kırıyorum. Ve iyicene çırpıyorum. Mümkün olduğu kadar iyicene. Bu arada bu çırpacak çok harika dostlar. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da yağ, zeytinyağı. Bu kadar yeterli. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da su. İyicene çırpıyorum dostlar. Oldu, yeterli. Şimdi şöyle 2 kaşık da unumuz var. 2 yemek kaşığı. Dolu dolu 2 yemek kaşığı unumuz var. Şöyle yeteri kadar da tuz. Kızım orada karabiber uzatır mısın? Azıcık da karabiber. Bakın dostlar şöyle azıcık da bir karabiber atıyorum hamurumuza ve iyicene çırpmaya devam ediyorum. Bakın dostlar hamuruna 2 damla da limon sıkmamızın içine sıkacağım tabii ki de. Şöyle 2-3 damla da limon, tamam, bu kadar. Tuzunu koyduk. Bakın hiç pürüzlü kalmayasıya çok harika akışkan bir hamurumuz oldu. Yani kıvamı bu şekilde olacak, akışkanlığı. Çok akışkan da değil, çok katı da değil. Evet. Şimdi de şöyle toparlayalım. Etrafını. Ağzını açıyorum. Tuz ekliyorum. Yeteri kadar. Çok değil. Bakın sebzeler bir hayli pişmişler. Gayet de güzel olmuş çorbamızın pişme yöntemi. Şimdi de hamurunu ilave edeceğiz. Bu şekilde şeyimizi alıyorum. Daha sonra geriye kalanını sıyırırım. Ve şöyle alıyorum hamurumuzu. Her yerine şöyle gezdiriyorum bakın. Yavaş yavaş, acelemiz yok. Bakın şöyle karıştırıyorum. Ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Böyle yavaş yavaş, çok hızlı değil. Hem kolay, hem lezzetli, hem de çok güzel bir çorbamız olacak. Böyle gezdirerek yapıyorum ki topaklar üst üste düşerek büyük büyük olmasın diye. Bakın yine bir daha karıştıracağım. Göreceksiniz, bakın hiç topak topak oldu mu, tane tane oldu, göreceksiniz. Şu azıcık bir hamurumuz kaldı. Onda ne yapıyorum? Bolca limon sıkıyorum üstüne. Zeytin, bir limon daha verir misin?
Şöyle 1,5 limon yeter bence. Çok. Ha, limonlu sevenler 2 taneyi sıkabilirler. Ama ben üstüne sonradan ilave etmeyi tercih ediyorum. Bakın bu şekilde güzelce bütün hamurlarımızı, bakın dostlar, kalan hamurumuzu da bol limon sıkarak ne yaptım? Terbiye yaptım. Koy kızım. Oo, altın sarısı oldu Leyla Hanım. Evet, çok güzel bir kıvamlı çorbamız oldu. Kıvamı da güzel oldu bu arada dostlar. Şöyle bir taşırım daha kaynattığımızda çorbamız hazır. Ben bu çorbayı beyaz seviyorum ama isteyen birazcık da nane atabilirim üstüne, ama pul biberini tabağımıza atmayı tercih edelim lütfen. Şimdi servis yaparken göstereceğim. Çorbamız hazır. Kıvamı da tanesi de tam yerinde olmuş dostlar. Allah hepinizden razı olsun. Allah herkese yapmayı, yemeyi nasip etsin inşallah. Oo, harika oldu vallahi. Şimdi dostlar ben oruçta tutuyorum ya. Bana çok güzel gözüküyor. Kızım, bana naneyle pul biber verir misin? Şöyle servis yaparken birazcık nane, şöyle birazcık da pul biberi attık mı, uf, değmeyin keyfine. Harika oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın dostlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.